Değerli seyirciler, arkadaşlar merhaba. Ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Bugünkü haberim Avrupa'dan, daha doğrusu İsviçre'den, İsviçre'nin Wallis kantonundan. Wallis kantonu İtalya ile Fransa'ya sınır Alp dağlarında kalan bir kanton. Arkadaşlar maalesef haberimde ufak çocukların alkol tükettiğini öğreneceksiniz. Neden tükettiğini, neden o bölgede tükettiğini bu haberde hepsi şimdi belli olacak ve size hepsini izah edeceğim arkadaşlar. Bu haberden sonra da İsviçre'de bundan seneler evvelsi yaşanmış bir olay. İtalya'dan gelmiş bir gurbetçi, burada yaşayan, burada çalışan, polis kontrolüne giriyor arabasından. Alkol testinde 4,1 çıkıyor. Evet, doğru duydunuz, 4,1 çıkıyor. Normal bir insan zaten ayakta duramaz. O araba kullanıyormuş ve bakın mahkemede ne demiş, onu da öğreneceksiniz. Şimdi hiç beklemeden haberime giriyorum. İsviçre'nin Wallis kantonunda 10 yaşındaki çocukların %10'u alkol tüketiyor. Wallis'te çarpıcı alkol tüketimi oranları 10 yaşında alkolle tanışıyorlar. İsviçre'nin Wallis kantonunda yapılan son araştırma gençler arasındaki alkol tüketiminin ülke genelinin üzerinde olduğunu ortaya koydu. Wallis Sağlık Gözlemevi'nin WGO çalışmasına göre özellikle 11 ile 15 yaş grubundaki gençler arasında alkol tüketim oranları yüksek seyrediyor. Rakamlar çarpıcı boyutta. Verilere göre Wallis'te 11 ile 15 yaş arasındaki gençlerin %28'i son bir ay içinde alkol tükettiğini belirtti. Bu oran İsviçre genelinde %20 seviyesinde. Dahası 11 yaşındaki çocuklar arasında bile Wallis'te alkol tüketimi %10'a ulaşmış durumda. İsviçre ortalamasında ise bu oran yalnızca %4. Aşırı alkol tüketimi normalleşiyor mu? 14 ile 15 yaş grubundaki gençlerin %23'ü son bir ayda en az bir kez binge drinking olarak bilinen peş peşe 5 veya daha fazla alkol tüketimini gerçekleştirdiğini ifade etti. Arkadaşlar bu binge drinking marketlerde satılıyor, böyle bol şekerli, renkli, içinde genelde vodka oluyor, karışık bir içmek için bir ürün. Her neyse. Ülke genelinde bu oran %18. Alkol kullanımındaki bu yüksek oranlar Wallis kantonunda aşırı tüketimin genç yaşlarda normalleştiğine işaret ediyor. Gelelim sigara ve esrara. Sigara ve esrar kullanımı da ülke ortalamasının üzerinde. Wallis'te gençlerin %20'si en az bir kez sigara denediğini belirtirken bu oran İsviçre genelinde %15, esrar kullanımı ise Wallis'te %17 seviyesinde. Ülke genelinde ise %15. Kültürel etkiler öne çıkıyor. WGO Başkanı Profesör Arno Hiolero, Wallis kantonundaki yüksek alkol tüketiminin bölgenin kültürel yapısından, özellikle köklü şarapçılık geleneğinden kaynaklandığını belirtti. Bu durum gençlerin alkolle tanışma yaşını düşürüyor. Genel tüketim düşüşte ama Wallis hala önde. Araştırma gençler arasındaki alkol, sigara ve esrar tüketim oranlarının son 20 yılda genel olarak azaldığını gösteriyor. Ancak Wallis kantonu bu alanda hala ülke genelinin üzerinde bir orana sahip. Haber sitesi arkadaşlar, Post Gazetesi'ne çok teşekkür ediyoruz bu değerli bilgili haber için. Arkadaşlar duyduğunuz gibi Wallis kantonunda bilhassa şarap üzerine meşhurdur o kanton. Eskiden ben de motor kullanıyordum. Motorla Avrupa'nın çok yerlerini gezdim. Bilhassa Fransa'da arkadaşlar bazı bölgelerde, yani gerçekten bilhassa motor kullananlar, tabii iki tekerlek üzerinde gidiyorsun. Alp dağlarında, orman yollarında, virajlı yollarda çok dikkat etmek lazım. Daha halen oralarda motor kullanan arkadaşlara gitsin bu bilgi. Yani sana karşı gelen arabanın, diyelim ki 5 araba geliyor, ikisi muhakkak alkollüdür. Muhakkak alkollüdür. O bölgelerde de bilhassa şarap bölgelerinde daha da çok alkol tüketiliyor. Arkadaşlar size videonun başında dedim İsviçre'den bir haberim var diye.
İtalyan vatandaşımız benim de abim oluyor. Benden büyük de o zaman tabii ki. Polis kontrolüne giriyor. Polis kontrol test yapıyor. Bu adam araba kullanıyormuş. Yani bir düşünün, 4,1 promil alkol çıkıyor. Tabii ki ehliyet anında gidiyor. Ehliyet kanununu da size arkadaşlar izah edeceğim. İlk önce bu olayı size anlatayım. Artık 6 ay sonra mı 8 ay sonra mı ne, bu adam tabii ki mahkemeye çıkıyor. Öyle ehliyeti verip de ceza ödeyip de iş bitmiyor. Hakim Bey sormuş, neden bu kadar çok alkol tüketiyorsun ve nasıl 4,1 promillen ayakta durabildin ve araba kullanabildin? İtalyan vatandaşı diyor ki, hakim bey diyor, ben İtalya'dan geldiğim yerde su bulamıyorduk. Yani şarap üretilen bir yerden gelmiş. Su akan çeşme bizim köyde uzaktı demiş, yani böyle anlatmış. Oraya gidene kadar ben ya beyaz şarap ya kırmızı şarap içiyordum diye anlatmış. Artık ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum arkadaşlar. Bunu bazı İtalyan arkadaşlara sordum, tanıdıklarıma sordum. Doğru dediler Murat, doğru dediler. Öyle bölgeler var ki dediler. Bilhassa eskiden her evde çeşme de yokmuş. Eskiden nasıl Türkiye'nin köylerinde köyün ortasında bir çeşme vardı. Herkes tesisinden gider oradan su alırdı, evine götürürdü. Öyleymiş arkadaşlar. Ve herhalde çeşme arada sırada su akmadığı için çocukken, daha çocuk yaşlarda beyaz şarap ve kırmızı şarap tüketiyorlarmış. Böyle izah etmiş hakim beye. Ama şimdi İsviçre'de yaşayan arkadaşlar 4,1'len değil de 2,5 veyahut da 2,6'yı geçtiği zaman alkol promiliniz, ehliyet zaten anında gidiyor ve bildiğime göre 2 sene gidiyor. 2 sene gidiyor, yani alkollü araba kullanırsan tabii ki gidiyor. Ve bunun bir de aması var arkadaşlar, değil alkol bisikletle yakalanın gene araba ehliyeti gidiyor ve ufak mobiletle yakalanın gene gidiyor. Yani o da yasak. Şimdi diyelim ki bir lokantada alkol tükettiniz, bayağı tükettiniz, eve gitmeniz lazım ve bildiğiniz için alkol içeceğinizi bisikletle gittiniz. Bisikletle eve dönerken polis kontrolüne gelirseniz ehliyet gidiyor. 2 seneden fazla ehliyet gitti mi, yani 2 sene ve fazla gitti mi, İsviçre'de arkadaşlar ehliyeti tekrardan yapıyorsun. Hem pratik yapıyorsun hem de yazılı yapıyorsun. Yani teori de yapıyorsun. Bunu da yan bilgi olarak vereyim. Şimdi bu Wallis'teki oturan çocukların umurunda mı? Ehliyet alınca, polise yakalanınca ehliyet gidecekmiş. Daha onların umurunda değil tabii ki o. Ama onlar da o yaşa geldiği zaman, ehliyet aldığı zaman, polis amcalarla tanıştığı zaman Anya'yı, Konya'yı öğrenirler diye düşünüyorum. Fazla vaktinizi almak istemiyorum arkadaşlar. İnşallah bu bilgilerden de faydalanmışsınızdır. Biraz İsviçre'den anlatım oldu, kanunlardan anlatım oldu. İtalyan vatandaşın başına ne gelmiş ve maalesef ufacık çocuklar 10 yaşında alkolle tanışıyorlar. O da tabii ki çok üzücü bir olay. Hepinize arkadaşlar hayırlı bir hafta diliyorum. Çalışanlara hayırlı işler olsun, bol kazançlar olsun. Kendinize dikkat edin, sıhhatinize dikkat edin. Sıhhatli kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.